Yeniden merhabalar. İkinci panelimiz sürdürülebilir NFT'ler üzerine ve çok güzel katılımcılarımız var. Onları ilk önce tanıtmadan önce biraz böyle panelin girişini yapmak istiyorum. Ana akım konulardan haline gelen bir şey NFT. NFT duymadığımız bir gün olmuyor herhalde. Ya da en azından acayip hype durumda. Ama genişledikçe de kripto paraların ekolojik etkileri ve blok zincirleri kullanım yanı sıra NFT'lerin de sürdürülebilirliği, işte sanatçıların bu sürece nasıl dahil olduğu, sanatçı dışındakilerin nasıl dahil olabileceği gibi çok farklı perspektiflerden işleniyor. Bununla beraber de minik bir anekdot anlatmak istiyorum. Aslında global seviyede NFT'lerin sustainability'si yani dijital sanat ve sürdürülebilirlik konusunu ortaya atan yegane insan da Twitter üzerinden aslında Memo Akten ve hepimizin çok gurur duyduğu, sevdiğimiz Türk bir yapay zeka profesörü. Kendi internet üzerinden bir NFT'nin yani bir dijital sanatın o online durabilmesi için, onu muhafaza edebilmesi için gerekli olan enerji harcayımını hesaplayan bir web siteyle ortaya çıktı ve bu bir şekilde 2 sene önce gerçekten patladı. İşte markalardan tutun, kripto para kurumlarından sanatçılara kadar çok ciddi bir diyalog haline geldi. Hatta diyalogtan çok bir kutuplaşma haline geldi. Ve ben Memo'yla 1,5 sene önce yani pandemide böyle lafladığımız zaman Memo buna çok üzülmüştü. Çünkü aslında çok bilimsel bir yerden sadece bu durumu bir pencere açıp anlatmak isterken istemeden hiç niyeti olmazken bir anda yaratıcı komünitenin ikiye bölünmüş olduğunu gördü ve buna çok üzülüyordu. Çünkü bir yanda green NFT'ciler işte green NFT kullanmıyorsanız sanki hani iklim ya da ekolojik farkındalıklarınız ya da şeyleriniz yokmuş gibi bir algı olup bir anda da bunun çok ciddi aktivistleri ortaya çıktı. O yüzden ilk başta da söylemek istiyoruz ki burada hepimiz yepyeni bir teknolojiyi aslında anlama çabasındayız. Bu anlama çabası içerisinde iki yönü ve farklı kompleks bilgileri aynı masanın üzerinde bırakıp birbirimize hoşgörüyle ve daha bunun çok yeni bir şey olduğunu yaparak yaklaşmalıyız diye bunu bu şekilde düşünmenin de öneminin bir daha altını çizmek istiyorum. Şimdi katılımcılarımızı tanıtmaya gelince özellikle de moderatörümüz Utku'yu seçmemizin şeylerinden biri de hem Esmiyor'dan belki çok iyi tanıdığınız iklim krizi ve farkındalığı üzerine ciddi çalışmaları olan hem de aslında decentralization, merkezsizleşme ve NFT üzerine gerçekten hani meraklı olan biri olduğu için bu iki dünyanın nasıl bir araya gelebildiği, birbiri için ne anlama geldiği, belki sürdürülebilirlik tanımı sadece ekoloji üzerinden yapılabilir mi? Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aklımıza başka neler geliyor gibi konuyu açabilmesi için hoş geldin Utku sana diyoruz. Buradan Devrim Danyal, Bilgi Üniversitesi içerisinde token and ekonomi gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti yapan, şu anda kendi jenerasyonunun değil mi belki en fazla NFT ve kripto sanat dünyası içerisinde olan metaverse eğitimleri veren. Bu biraz ağır oldu ama kendi jenerasyonu deyince şimdi orada bir... Pardon, ageizm yaptım, kusura bakmayın ama bizim için bu bir ilham kaynağı çünkü gerçekten bunu daha önce panele hazırlanırken de konuştuk. Yani şu anda 16 yaşının bile bilgi birikimine yetişemediğimiz bir yerde aslında gerçekten bu kadar jenerasyonel bir panel içerisinde olabilmekten gerçekten mutluyuz. Toparladık tamam. Toparladın değil mi? Hoş geldiniz, kusura bakmayın. Itır Erhard aramızda, Profesör Itır Erhard, Bilgi Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Topluma Hizmetten sorumlu rektör danışmanı kendisi. Ve bu konuya gerçekten çok daha farklı sosyal fayda ve bunun belki toplum için anlamı üzerinden bakabilmek üzere yanımızda. Grafik tasarımcı ve sanatçı Birol Bayram aramızda. Ve bununla beraber de Simay Bahçıvan yine sanatçılardan biri aramızda. Kerim Safa'da daha çok kripto sanat alanında üretim yapan ve biraz daha belki jeneratif sanat ve müzisyen background'uyla yine bu alanda üretim yapan sanatçılardan biri. Hepinize hoş geldin diyorum. Ve mikrofonu Utku'ya bırakıyorum. Çok teşekkürler Lalin ve gelen herkese de çok teşekkürler. Biraz ben de kişisel bir hikayeyle başlamak istiyorum hani bu paneli açmadan önce, ground kurmadan önce.
Ben 2 sene önce işte iklim krizi ve sürdürülebilirlikle ilgili çok kişisel bir meseleden dolayı Esmiyor Podcast'e başladım Derin Altan'la birlikte. Ve yani sürdürülebilirlik uzmanı değildim, hani iklim krizi konusunda bilim insanı değildim ama yani gerçekten bu işte çağımızın krizlerinden bir tanesi ve bununla ilgili ben de bir şey yapabilirim diye bir yayıncılığa başladık. Ama benim hani kriptoyla tanışma geçmişim daha da eskiye dayanıyor. Aslında o da bir dertten başlamıştı. Çünkü orada da işte merkezi sistemlere karşı, işte finans sistemine karşı, bankacılığa karşı benim açımdan bir başkaldırıydı. Ve yani işte 2016-2017 zamanı belki de hani birçok insanın kripto ve NFT'lerin hayatına girdiği dönemdi bu. Orada da tabii yani 2017'de bu mesele çok fazla konuşulmuyordu. Yani kripto ve blockchain'in işte ekolojik etkisi üzerine çok fazla tartışma dönmüyordu. Ama ben işte tekrar iklim krizi ve sürdürülebilirlik meselesiyle ilgili çok böyle gönülden bir yerden bir şey yapmaya başlayınca beni tanıyan insanlar da Utku yani sen işte kripto ile ilgileniyorsun, işte Bitcoin, Ethereum işte dünyanın sonunu getirecekmiş gibi bana bayağı bir karşı çıktılar. Sence uyuşuyor mu bu iki yaptığın şey diye üzerime geldiler. Biraz da aslında biz tam olarak bu konuyu konuşmak üzere buradayız. Şunu da dedim, evet 2017 ya da 2016 öncesinde çok nadir yazılar çıkıyordu. Yani işte ve bunlar genelde yine işte bu bizim merkeziyetsiz sistemleri savunan insanlar olarak karşı durduğumuz kaynaklardan geliyordu. Yani daha çok böyle finans dünyasından işte Bitcoin'in ve Ethereum'un ekolojik etkisi, iklim krizine etkisi, karbon ayak izi çünkü çok fazla elektrik kullanıyor diye. Ve hatta bir tane yazıda da işte büyük ihtimalle işte 2016'da çıkan bir yazıda 2022 yılında büyük ihtimalle işte Bitcoin'in elektrik üretimi Çin'in elektrik üretimini geçecek diye yazılar çıkıyordu. Tabii bunların çok doğru olmadığını daha sonradan anlamış olduk. Peki bu tartışmalar ne zaman alevlendi? Aslında bu çok doğru bir giriş. İşte Mehmet referans yaptığın gibi. Aslında NFT dünyasıyla biraz aktiflendi ve ben bunu çok yararlı görüyorum çünkü yani aslında NFT artistler ve NFT ile ilgilenenler bu işin daha sosyal ve yaratıcı kısmıyla ilgilendikleri için buna karşı daha duyarlılardı bu sisteme karşı, yani ekolojik etkisine karşı blockchain'in ve NFT'lerin. Tartışmayı alevlendiren aslında yani blockchain dünyasında NFT'lerin yaygınlaşmasıyla oldu. Ve aslında oradan da belki hocam sizle başlayabiliriz. Yani niye bu kadar büyük bir tartışma var? Yani niye biz sürdürülebilir, sustainable NFT diye bir panel yapmak durumunda kalıyoruz? Yani diğer sistemlerle kıyaslayınca ya da yani blockchain'in yani Ethereum'un, Bitcoin'in ekolojiyle dünyaya derdi ne sizce? Öncelikle bir netleştirip herkesin kafasında tanımı belki doğru yapmak lazım. Arka tarafta bu insanların karşı çıktığı, sürdürülemeyecek denen kapsamdaki yapı ne, ona öncelikle bakmak lazım. Çok geçmiş dönemlerden günümüze gelene kadar biz kayıt ekosistemlerini bir şekilde tutmakla yükümlü hale geldik. İşte bu Göbekli Tepe 18.000 sene öncesinden bize bir şeyler ifade etmeye başladı. Sonrasında işte kil tabletlerin üzerinden birçok bilgiler elde etmeye başladık. Mağaralara bir şeyler yazdık, çizdik. O kayıtlar üzerinden günümüze gelene kadar birçok algıyı yönettik. Ben bunu temel olarak söz uçar, yazı kalır metodolojisiyle bir kayıt ekosistemine bağlıyorum. Ve bu kayıt ekosistemi içerisinde de her dönem, her canlı hangi o sürecin içerisinde yer almışsa onunla ilgili hem artı değer hem de eksi değer yani hem muhalif tarafta olmuş hem de bundan artı değer çıkarmaya çalışmış. Şu anda oluşturduğumuz bu yeni ekosistem esasında çatı yapıya protesto olarak çıkartılmış, herkesin de bildiği gibi dağınık, merkezi olmayan bir sürecin içerisinde ve günümüzden geçmişe döndüğümüz zaman oradan alabildiğimiz bir sürü dersler var ve özellikle emek harcama konusunda günümüze kadar gelen takas döneminden bir eşit emek kriteri mantalitesi var. Bu esasında karşı çıkılan ve sonuç itibariyle herkesin de üzerine odaklandığı bu sürdürülebilirlik meselesinin temelinde bu yatıyor. Arka tarafta eşit emek kriteri nedir? Bir onu tanımlarsak, öncelikle iki
ürün ya da iki üretim tesisinin 24 saat içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çıktılar bizim için eşit emeği ifade ediyor. Bu isterseniz bir ineğiniz olsun, bir tavuğunuz olsun, işte birisi 24 saatte 1 litre süt versin, diğeri 15 tane yumurtasın ya da gidip işte kürekle ya da kazmayla bir insan gücü harcayıp orada bir emek harcayın. Sonuçta bütün bunların hepsi dikkat ederseniz fiziksel, konvansiyonel tarafta bir alın teri gerektiren yapılar. Bu alın teri dijital ortamlara geçtiğimiz andan itibaren arka planda bir noktada evrilmesi gerek. Yani orada emeğin harcanmasına dair bir proof mekanizması, bir ispat mekanizması lazım ki sizin o akıttığınız alın terinize karşılık günlük, saatlik, haftalık ya da aylık olarak nitelendirebileceğimiz şu anda günümüzde nasıl konvansiyonel dünyada bir maaş yapısı varsa benzer şekilde aynı süreci de bu tarafa evretmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki emek de bizim dijital ağlar üzerinde elektrik harcamamıza neden oluyor. Bu elektrik harcanması da şu anda özellikle işte çevreciler bu enerjinin boşa harcandığını düşünen bir kesim tarafından da haklı olarak değerlendiriliyor ve bir şekilde bunun düzenlenmesi ya da durdurulması süreci var. Bu tanımı yaptıktan sonra yani burada ana amacımız o emeğin o cihaz tarafından, o cihazı yöneten insan tarafından kullanıldığını ispat etmek ve ardından da bunu sizin adınıza, sizin kayıtlarınıza işliyor olması. Bütün bu yapının arkasındaki süreçte siz eğer elektrik harcamazsanız o zaman alternatif bir çözüm üretmek zorundayız ki şu ana kadar baktığımızda hep de daha önceki sohbetlerimizde de onu konuştuk. Yani bugüne gelene kadar o kayıt ekosistemlerini tutan çatı yapılarda ya da diğer sistemlerde harcanan elektrik ya da oradaki enerjinin ne kadar olduğuna da bakmak lazım. Yani bu tarafı bir şekilde yargılarken bu tarafta da elimizde neler var ona bakmak lazım. Buna çözüm üretilmesi gündeme geldiğinde de bu iş tamamen makinelerin elektrik harcamasından bir kenara onu bırakıp onun yerine tamamen hisse bazlı ya da konvansiyonel dünyada olduğu gibi parayı verenin düdüğü çalacağı bir metodolojiye dönmeye başladı. Şimdi ikisinin artı eksilerine bakmak lazım. Siz eğer bir çatı yapı istemiyor, onu dağıtık, decentralize hale getirmeye çalışıyorsanız orada insanların kendi gelir düzeylerine bunu odaklamamanız lazım. Ama bunu elektrik harcamayacağım diye de gidip farklı bir yapıda proof of work yani iş kanıtı mekanizmasından, konsensüs yapısından bu tarafta proof of stake yani hisse kanıtı üzerine tutmaya başlarsanız da tamamen işte benim cebimde daha çok para varsa o ekosistemde daha fazla hakimiyete sahip olup söz hakkına sahip olabilecek yöndeyim değil. Hocam bir şey soracağım. Şöyle bir şey dediniz. Bazı insanlar bunun boşuna harcandığını düşünüyor bu elektriğin dediniz. Hani yani bir sistemin ne kadar sürdürülebilir olduğunu belirleyen şeylerden biri ne kadar elektrik harcadığı değil, aynı zamanda o elektriği nereden elde ettiği. Kesinlikle. Bu bir. İki, yani sizce bu kadar elektrik boşuna mı harcanıyor? Yani hani NFT'lerin kaydedilmesi, bütün finansal işlemlerin kaydedilmesi. Yani burada aslında yani çok böyle şey olmalı mıyız? Apolojetik olmalı mıyız yani bu konuda? Çok Şu anda- kısaca bunu söylerseniz sonra Tamam, belki 75'ten bir beri bu dijital dönüşüm hayatımızda var ve bu sürecin içerisinde de gündeme bugün geliyor olmasını bence sorgulamak lazım. Yoksa daha öncesinde de hiç kimse şu anda elektrik, su, doğalgaz parasını otomatik ödemeye bağladı da o arka tarafta bankada çalışan server üzerinden ona ne kadar elektrik harcanıyor hiç bunu tartıştı mı? Evet, çok doğru. Belki oradan da senle devam edebiliriz. Daha önce de konuştuk zaten bu panelde de planlarken. Yani biz devamlı sürdürülebilirliği, Lale'nin girişinde de söylediği gibi çevre ya da çevreye etkisi olarak okumuyoruz. Evet, Yani zaten böyle bir sürdürülebilirlik okuması yapmak çok yanlış, bunu söyleyebiliriz. Ve hani sürdürülebilir NFT'leri de konuşurken belki hani burada daha çok digital art ve işte sanat üzerine bir panelde buluştuk, sonlarda buluştuk ama NFT'nin çok daha farklı uygulamaları var. Hem sanat açısından yani baktığımızda hem sanatçılara hem de sanat ekosistemine nasıl bir sürdürülebilirlik sağlıyor NFT'ler ve diğer uygulamaları açısından da hani gerçekten sürdürülebilirliğe aslında katkısı olabilir mi NFT'lerin? Yani çok teşekkürler. Biraz bir tık daha geriden aslında diğer şapkamla, adım adım şapkamla hani bütün bu bağış ekosistemi ve paranın dünya etrafında dönmesi üzerinden bir giriş yapıp hani olumlu bir yerden ben açacağım. Çünkü bildiğiniz gibi yani
çok sayıda insan var dünyada, işte desteğe ihtiyaç duyan, yani müthiş eşitsizlikler var. Bir tarafta da onları karşılayabilecek insanlar var. Şimdi daha önceki yapımız neydi? Bir düşünelim. Yani blok zincir öncesi ne yapıyorduk? Hala yapıyoruz ama dönüştüğü için çok heyecanlıyım ben. Sivil toplum kuruluşları var. Bunların bir kısmı yerel, bir kısmı ulusal, bir kısmı da uluslararası. Ne oluyordu? Bir afet oluyor. İşte dünyanın her yerinden biz böyle eyvah işte orada yangın çıktı, burada sel oldu. Hadi para gönderelim diyoruz. Ama o para nasıl hareket ediyordu? Biraz ondan bahsedeyim. Çok ciddi bir hesap verebilirlik ve şeffaflık sıkıntımız vardı. Yani siz heyecanla para göndermek istiyorsunuz ama o para gerçekten nereye gitti? Gerçek bir proje mi? O sivil toplum kuruluşu hatta gerçek bir sivil toplum kuruluşu mu? Yani o kadar hani mış gibi yapan sivil toplum kuruluşları vardı ki insanlar bu paraları göndermeye imtina da ediyordu. Çok ciddi bir şeffaflık ve hesap verebilirlik sıkıntısı vardı. Hala var ama aşabileceğiz. Şimdi şöyle düşünün, sizin cebinizden çıktı para, sivil toplum kuruluşuna gitti. Oradan da işte dünyanın bir ucundaki bir afet bölgesine gitti. Ya bu süreci bizim izleme şansımız hiç yoktu arkadaşlar. Yani para senin cebinden çıkıyor, ne oldu bilmiyoruz. İnşallah doğru yerdedir diye düşünüyoruz. Bir yandan da bu sivil toplum kuruluşları tabii çok merkezi ve çatı yapılar ve orada böyle bir takım karar mercileri var. O karar mercileri de gene hani sözüm meclisten dışarı belli bir yaşın üstünde erkekler ağırlıklı olarak. Yani kapsayıcı yapılar değil bu büyük sivil toplum kuruluşları. Orada mesela ihtiyaç sahipleri neredeyse yok. Onların fikri alınmıyor. Yerelin fikri yok. Yani böyle çatı bir yerden işte genelde de uluslararası bir topluluksa bu işte Amerika'dan, Londra'dan bir yerden yönetilen sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntıydı. Bir bu. İkincisi tabii para bankalar üzerinden gidiyor ve müthiş bir bankalara ödenen o işlemler nedeniyle de para yolda zaten azala azala gidiyor. Yani özellikle de yurt dışından geliyorsa böyle azala azala gidiyor. İki, siz bu paraları kim yönetiyor ondan da emin değilsiniz. Yani belki çok daha efektif yönetebilir parayı, onu da yapamıyor. Aynısını mesela sanat dünyası için de söyleyebilir miyiz? Yani hani Kesinlikle. galeriler ya da Aynen. yani sanatçıyı oradan Aynen, hani evet. middleman'i ortadan çıkarma Tabii. etkisi de var mesela NFT'lerin hani onu da İşte belki. aynen, evet, şimdi oraya bağlayacağım. Çok uzun bir giriş oldu ama yani bir taraftan da hani hayatımızı nasıl olumlu etkiledi onu biraz görmemiz açısından. Mesela devreye blok zincir girince işte bütün bu sorunu neredeyse çözdük. Yani daha yaygın kullanımı için de sivil toplum uğraşıyor. Çünkü hani sistemin önünde içine müdahale edemiyorsunuz. İşte bütün o süreci takip edebiliyorsunuz. Tepede biri bunu yönetmeye kalkmıyor ve bankaya ödediklerimizden de kurtuluyoruz. Şimdi NFT'ye gelecek olursak bu sayede de sanatçı aslında o aracılardan, devasa merkezi yapılardan, gene başında genelde işte belli bir yaş üstünde beyaz erkeklerin olduğu yapılardan özgürleşiyor. Ve bu kişileri çok güçlendiriyor. Yani sürdürülebilirliğe hani kimseyi geride bırakma tarafından. Yani iki bacağı var biliyorsunuz. Kimseyi geride bırakma, zarar verme. Ama ne yaparsak yapalım bir zarar da var. Yani biz onu fark edip minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ama NFT'nin kimseyi geride bırakmama konusunda gerçekten çok büyük avantajları var. Dünyanın her yerinden sanatçıya o aradaki kurumları, kişileri kaldırma şansı veriyor. Bir de çok küçük bir notla bağlayacağım. İKSV için büyük bir çalışma yürüttüm ben. Şimdi raporlandı, yayınlayacağız. Mesela ekosistem yok, klan var dedi katılımcılardan biri bana. Yani klan kelimesini kullandı. Çünkü diyor hani bir takım güç odakları var. İşte herkes tanıdığı sanatçıya sergi açıyor ve bu klan ve bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunun da yolu bence NFT diyorum. Yani ben burada çok olumlu bir yerden bakıyorum diyeyim. Çok teşekkürler. Çok bıraktığın yerden aslında direkt biraz sanatçı perspektifi de almak için ben ilk önce izninizle Hollanda'dan bağlanan Kerim'e döneceğim. Duyuyorsun değil mi Kerim bizi? Evet, duyuyorum.
Kerim sen de aslında hani Green NFT deyince yani diğer hani Ethereum ağında belki hani çok kısaca özet geçmek gerekirsek işte Ethereum ağının elektrik tüketimi daha fazla dolayısıyla çevre etkisi daha büyük. Ama Ethereum ağı olmayan şeyler blockchain'ler pardon yani karbon ayak izi çok daha düşük blockchain'ler de var ve sen de buralarda üreten bir sanatçısın. Tam belki Itır'ın bıraktığı yerden hani senin için nasıl bir değişiklik oldu NFT art üretmek? Çünkü hani müzikle görseli de birleştirdiğin bir yerdeydin zaten. Zaten üretim yapıyordun ama bir yeni bir piyasayla tanıştın. Hani onu bize aktarırsan çok iyi olur. Tabii ben yani kendi deneyimim üzerinden anlatayım. Ben 2020 yılı Kasım ayında ilk defa NFT yayınlamaya başladım ve o zaman tabii çok daha merak üzerine girdim ve tabii bir yandan da pandemi vardı ve aslında çok ortamda bunun için hazırlanmış gibiydi. Ve hani başlangıçta tabii ki bu ekolojik etkilerinden haberdar olarak başlamadık. Yani ben de birçok insan gibi aslında Ethereum üzerinden başladım o dönemlerde. Ve daha sonra 2021 yılında Tezos blockchain'ini fark ettim ve orada ilk açılan Hackathon adlı bir platform vardı aslında. Burası sayesinde keşfettim biraz daha ve biraz daha bilinçlenmeye başladım o konuyla ilgili. Yani benim bu hani fark ettiğim şey bu ikisinin arasında yani aslında NFT öncesi olan hayatıma kreatif dünyadaki varoluşumla NFT sonrası arasında ciddi anlamda bir fark var ve hani birincil olarak herhalde bu fark e, şeyi bulmamı sağladı. Kendi nişimi bulmama olanak veren bir aslında komünite ve bir dünyayla tanışmış oldum orada. Yani bu ne demek olacak? Hani yaratıcı işler yapan insanlar olarak hani hepimiz büyük oranda ya geleneksel sanat alanında bu sektörde ki işte galeriler, küratörler vasıtasıyla kendimizi var ediyoruz ya da piyasaya iş yapmak diye tabir edilen daha commercial, daha ticari işlere doğru yöneliyoruz ve hani bu aslında bir sanatçı için çok ciddi bir problem doğuruyor. Çünkü ya kendimizi geliştirmek için aslında bu kendi nişimizi bulmak, kendimizi tanımamız gerekliliğinden bahsediyorum. Ama bir yandan kendimizi tanımak için bir alan, bir ortam sağlanmamış oluyor. Çünkü birçok insanın bildiği gibi bir briefler ve direktifler doğrultusunda sürekli aracı biri olarak o middleman dediğimiz kişi kurumlar arada olarak ve başkalarının vizyonlarına göre bir şey üretme üzerine kurulu bir aslında süreçten bahsediyoruz ve bu hani işte en klişe tabirle hani logoyu bir tık büyüte devam ettiğimiz bir süreç oluyor büyük oranda. Ve hani orada ilk defa bu şeyi fark ettim. Ben işte piksel ağırlıklı işler üretiyorum. Ve o zamana kadar da bir sürü dediğiniz gibi işte ses, müzik, video vesaire bir sürü alanda bir şeyler yaptım ve hani bu şey oluyor. Bir hani alet çantası gibi hissediyordum aslında kendimi bir anlamda öncesinde. Çünkü yani multidisipliner bir şeyler üretiyorsunuz ama hayatta da kalmanız gerekiyor ve bir takım direktifler geliyor ve onlara göre yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Bir yandan kendi sesinizi, kendi işinizi bulmak çok zorlaşmaya başlıyor. Ve burada NFT dünyasına girdiğimde bunu fark ettim. Yani ben piksellerle ilgileniyorum ve bu hani piksel dediğimiz zaman da işte genelde bunun toplumda kodlanmış işte 80'ler 90'lar bilgisayar oyunları gibi bir nostaljik bir tarafı vardır ve hani ben o yerden bakmasam da NFT öncesinde aslında yapabileceğim işler o alanlarla sınırlı gibi kalabiliyordu. Fakat burada şeyi gördüm. Benim gibi bakan insanlar ve bir kitleye ulaşmaya başladım. Bu insanlarla iletişim kurmaya başladım. Ve aslında hani kendi içinde bir sürü farklı nişin kendi kitlesinin olduğunu ve bunların bir arada üretebildiğini, bir arada paylaşabildiğini, destekleyebildiğini görmek, buna tanık olmak
büyük bir kafamda bir yer açtı ve bir saniye ben o zaman bu kendi dert ettiğim şeyler üzerinden, kendi ilgilendiğim alan üzerinden daha derine inebilirim, daha dikine doğru kazabilirim aslında gibi bir yer açıldı. Hani sanatçı perspektifinden bakacak olursam. Burada tabii bu Tezos blockchain'inde çoğunlukla üretiyorum işlerimi ve hani bu Ethereum blockchain'i ve Tezos arasındaki fark da aslında bir anlamda oldu. Dediğiniz gibi yine sanatçılar olarak bazı konularda daha duyarlı, bazı şeyleri daha dert eden bir kitleyle karşılaştığım için yani böyle bir kitlenin mensubu olduğumu düşündüğüm için aslında orada biraz daha evimde hissetmeye başladım kendimi. Çünkü hem çevresel faktörler hem kapsayıcılık anlamında işte belli yine Itır Hocam'ın bahsettiği gibi yani belli yaş üstü beyaz erkekler değil hatta tam tersi hakim olan yoğunlukta olan kitlenin aslında daha nasıl diyeyim Güney Yarımküre işte LGBTQ komüniteleri gibi aslında alanlardan ya alan demeyeyim tabii kitlelerden insanların aslında çok seslerinin daha duyulur, daha görülür olduğu bir kitlenin içine girdiğimi hissediyorum ve bu Bu senle aslında aslında evet. bu küresel güney meselesinden bahsetmiştik. Küresel kuzeyli, küresel güneyin sanatçılarını nasıl fark ettiğine. Bu arada süreye de dikkat ediyorum. Bence soru kısmında o kısma da gireriz. Ben senin o aldığın hani fark kısmından Sima'ya dönmek istiyorum izninle. Ve yani bence NFT sanatçılar açısından yani sürdürülebilirlik bağlamında kesinlikle hani özellikle Tezos ekosistemi içinde ciddi bir küresel güney dediğimiz yani daha çok gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerdeki sanatçıların gerçekten hani yaptıkları üretimde kazanabildiği bir ortam yaratılmış oldu. Ama İsmail ben biliyorum ki sen Ethereum'da başladın Kerim Evet. gibi ama Ethereum blockchain'de de devam ediyorsun. Evet. Biraz ben burada senin hani daha önce girmeden önceki deneyiminle şu andaki deneyimin hakkında bizimle paylaşmanı rica edeceğim ve mesela hani Ethereum'da devam etmenin bir sebebi ne? Suçlayıcı sormuyorum sakın yanlış anlama. Ben de aslında çok yeni bu platformun içindeyim. 6 aydır NFT üretiyorum. Foundation'da. Foundation'da tercih etme sebebim aslında sürdürülebilirlik konusuna baktığımızda çevresel faktörlerden ziyade sanatçı olarak kendimi ne kadar var edebilirim? Farklı bir şekilde üretim yapabileceğim yeni bir alan çünkü burası. Ve seçeneklere baktığım zaman içerisinin tabiri caizse daha steril olduğu, unik işleri daha çok görebildiğimiz ve koleksiyonerlerin aslında ne kadar unik iş aradığı ve üretenlerin aslında kim olduğuna bakarak birazcık bunları gözeterek bu seçimi yapmıştım ve içeriye zaten bir davetiye sistemiyle kabul ediliyorsunuz. Aslında girdikten sonra da bu dinamiğe birazcık alışırken günlük belli iletişimler kurulmaya başlıyor. Özellikle Twitter ve Discord üzerinden. Bu rutine birazcık alışıyorum. Daha sonra promote etme işleri, bu kısmı aslında çok önemli. Bunlara alışıp daha sonra yeni insanlarla tanışıp bunlarla birlikte işleri bir komünitenin içinde birlikte hype'lama gibi dinamikler de giriyor işin içine. Aslında süreç böyle devam etti ve çevremdeki diğer arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım da bunlardan yavaş yavaş haberdar olup bunun içine birlikte girdik. Aslında bir yerden bir yere birazcık da göç etmişiz gibi de hissettim. Yani bir yerin yeni olanaklarına uyumlanıyorsun ve orada bir şekilde varlığını sürdürüyorsun. Sanatçı olarak orada üretmeye devam ediyorsun. O yüzden bu şekilde bir tercih yapmıştım ve aslında açıkçası dürüst bir şekilde buna bir açıklık getirmem gerekirse Ethereum olması ya da Tezos olması burada ilk başta düşündüğüm ve çevresel faktörlerini bilmeden girdiğim bir alandı. O yüzden bu şekilde girmiştim ve varlığımı hala orada sürdürmeye devam ediyorum.
Ya bir de bir sanatçı olarak sanırım hani belli bir platformda belli şekilde üretmeye başladığınızda aslında hani oradan da çıkmak da bir şekilde daha zor oluyor. Yani Ethereum ağında ya da Foundation'da üretmeye devam ediyorsun ve seni herkes collector'lar orada biliyor. Peki, Orada bir geçmişiniz de oluyor evet, diyelim. Onu orada da bir bırakıp geçmiş gidemiyorsunuz. var. Gidemiyorsunuz. Peki Kemikleşen şeyler oluyor çünkü. şunu da sormak istiyorum. Özellikle bir community'den bahsettin, işte yeni bir community oluştuğundan bahsettin. Burada ya büyük ihtimalle bu tartışmalar belki hani sen girerken düşünmedin ama sanatçılar içinde dönüyordur diye düşünüyorum. Yani ne boyutta, yani gerçekten hani karbon ayak izi, yani NFT'lerin üretimi, mintlenmesi, transferleri sırasındaki karbon ayak izi ve çevre etkisi meselesi ne kadar gündem sanatçılar arasında? Aslında Foundation'da bunu çok fazla göremiyoruz. Kerim'in de söylediği gibi Tezos sahanda olan insanlar bunu gerçekten daha çok dert ediniyor ve bunun için bir şeyler yapıyorlar. Özellikle geçtiğimiz yıl olan orman yangınlarında yazın Hiket Nunk üzerinden gerçekten çok böyle güzel kampanyalar yürütüldü. Böyle cüzi meblağlardan işler satışa çıktı ve bir sürü Türk sanatçının yaptığı bir şeydi bu arada. Daha sonra bunlar bağış olarak gönderilmişti. Ama bu tarz şeyleri Foundation'da ya da Rarible'da ya da Super Rare'da yani göremeyebiliyoruz. Daha çok Tezos ağı bunu gerçekten dert ediniyor. Dert edilen bir Ve şey. aynı zamanda aslında bu NFT dediğimiz şeyi yine erkekler biraz daha fazla domine ediyor ve burada kadınlar da birlikte dayanışma içinde çok fazla oluyorlar. Onu görmeye başlıyorum. Hiket Nunk olsun, Object ya da Foundation hiç fark etmiyor. Bütün kadın üreticiler, sanatçılar birbirlerine destek olup aslında ortak bir community oluşturuyorlar ve birbirlerine yardım ederek aslında birbirlerinin görünürlüğünü arttırıyorlar. Artırıyorlar, evet. Evet. Bu arada belki bilmeyenler için söyleyelim, hani Object, Foundation, Railable, OpenSea, bunlar hepsinin NFT'lerin satışının yapıldığı ve sanatçıların eserlerini sattığı ve collector'ların aldığı platformlar. Pazar yeri. Pazar yeri aslında Evet, yani evet. Pazar tabiri yeri. caizse. Bu arada evet, gerçekten NFT'ler konusunda yani NFT ekosisteminde bir kadın yükselişi var. Onu görüyoruz. Hani hem collectible'lar tarafında hem sanat tarafında. Hatta hani 2022'de gerçekten bu ya daha çok fazla kadın sanatçı girecek ve kadın sanatçılar olan ilgi de artacak gibi bir trend de var. Çok teşekkürler tekrar paylaşımların için. Yol abi, sana dönmek istiyorum. Senle panel öncesinde konuşurken eyvah yandık, yani şimdi biz NFT üretmeyecek miyiz? Yanlış panele çıkıyoruz. Sustainable NFT çevre etkisiyle ilgili bir şeyim vardı, itirazım vardı. Ben NFT yani dünyayı tam yok o eden taraf mıyız biz acaba böyle? evet, dünyayı yok eden taraf, dünyayı kurtaran taraf gibi ayırdık gibi oldu ama hiç öyle bir şey yok. Yani oradan başlayabilirsin istersen ama aynı zamanda yine ben ageizm yapmadan, kesinlikle sadece sen daha klasik üretim yapan daha önce bir sanatçı olduğundan ve bir edisyon işler yaptığından, hani o tarz sanatçılar için, yani çünkü siz başka tool'larla üretiyordunuz sanatınızı ve şu anda NFT'ye geçtiniz bir nebze. Oradaki geçiş nasıl oldu ve nasıl değiştirdi senin için sanatı? Ona da değinirsen çok çok sevinirim. Yani diyor ki belli bir yaşı geçmiş beyaz bir erkek olarak Evet. diyor. O da banaydı değil mi? Bana. Böyle özetlemiş oldum. Madem oradan girdik. Evet, bir beyaz erkek bakış açısıyla ben de konuşacağım. Bir de sanatçı olarak biz savunmaya geçelim de NFT dünyaya ne kadar zarar veriyor? Biz bunun neresindeyiz? O konuda ben de giriş yapayım. Ama Simay dedik, ben 6 aydır bu işteyim, işte Safa da öyle. Hep bir süreler söylüyoruz ama bu süreler NFT hayatımıza gireli o kadar az bir süre oldu ki işte ben hatta Devrimi arayıp ilk dedim ki nedir bu NFT, kripto para nedir falan diye, o bize anlatmaya çalıştı. Bir süre beynimiz yandı bu işi anlayana kadar ama eskiden yaptığımdan daha farklı bir şey yapmıyorum. Ben kendimi bildim bileli çiziyorum. Bu çizme bir yerden sonra dijital
dünya, dijital ortamda gerçekleştirmeye başladım bunları. Ve Instagram'dan paylaşıyorum. Arkadaşlarım görüyor, işte ailem görüyor falan. Onlar da beğeniyorlar. Ona göre yaptığım işlerin iyi olup olmadığına karar veriyordum. NFT'de yani her şeyi karmaşık konuşmalar dışında basite indirgemem gerekiyorsa yaptığımız sanatçılar olarak dijital işlerimizi pazar yerine koyuyoruz. O pazar yeri denilen, demin bahsedilen belli yerler var. Onlarda farklı para birimlerini, kripto para birimleri diye izah edeyim onu, kullanan pazar yerleri var. Oradan da satıyoruz. Satıyoruz, bunu satarken hiçbir aracıya gerek duymuyoruz. Bir galeriye gerek duymuyoruz. Bir simsar, aradan yüzde alan kimse yok ve bizim işimizi başka birisi satın aldığında ondan da komisyon alıyoruz. Bu komisyona da biz karar verebiliyoruz. Ve işte Bilol'un işini aldım, biz aramızda anlaşalım, ona da para vermeyelim deme şansın yok. O para direkt Çok senin önemli. dijital cüzdanına geliyor. Bu açıdan ben senelerdir bu işi yapan, yani arkadaşlarımdan daha yaş olarak ileri bir beyaz erkek olarak çok sıkıntılar çektik. Telifimizi alamadık, paramızı da alamadık. Yasal çizdiğimiz şeylerin sahibi olduğumuzu ispatlamakta bile güçlük çektik. Yani birisi çıkıp bunu ben yaptım bile diyebilirdi ama senin de dediğin gibi artık kazınıyor, tabletlere kazınır gibi, bilmem kaç bin tane makineye kazınıyor bu. Bir noter olarak da belirleniyor. Ben çevreye verdiği zararın yanında sanatçıya verdiği, biz hele Türk sanatçılarına verdiği çok büyük bir devrim olarak görüyorum. Dünyaya açıldık. Bütün arkadaşlarımın söylediği gibi, mesela ben de ilk Tezos platformunda bir Brezilyalıların yaptığı bir şey bu, bahseden Hichet Nunç. Orada Tezos kullanılıyor. İnanılmaz bir sanatçı dayanışması gördüm. Yani galericiler, küratörler falan arada yok. Herkes birbirinin işini alarak başladı. Bu destekleme amaçlı başladı. Ve hakikaten dediği gibi Safa'nın da güney tarafında bu NFT işi bayraktarlığını yaptı. Brezilyalılar, Endonezyalılar, dünyanın her tarafından sanatçı arkadaşlarım var şimdi. Eskiden ulaşamadığım yerlere hepimizin ulaşabildiği Twitter sayesinde, öyle değil mi? İşlerimizi koyuyoruz. Dünyadan herkes bunları görebiliyor. Biz sanatçıların en önemli isteği beğenilme arzusu. Yani egomuz var. Bu egoyu tatmin etmek için çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız çok satış yapmak değil. Çok beğenilmek. Biz beğenilmek, ne güzel iş yapıyorsunuz derlerse dünyalar bizim olur. Bizim mutluluğumuz bu. Bu açıdan da çok güzel kapılar açtı. Bir de daha önceki panelde de bir kısmına katıldım. Bu dijital üretim işi herkesin yapabileceği bir iş olduğu da anlaşıldı. Yani İngiltere'de küçük bir çocuğun balina NFT'leri yapıp bilmem kaç bin sterlin kazanıyorum demesiyle herkes, ya ben de o zaman balina değil de işte hamsi yapayım diye de bir şey olabilir. O yüzden inanılmaz bir kapı olarak düşünüyorum ve yani zararı falan tartışılır, onun için birbirimize de gireriz burada ama bir sürü yerde, yani ben samur fırça kullanıyorum, demin arkadaşlar onu söyledim, samurun tüyünden yapılıyor ya da atın tüyünden yapılıyor. Hiçbir şey yapamamamız lazım. Bir sarı boyanın... Keman da çalamayız. Keman da çalamayacağız. Kırmızı boya nelerden üretiliyor? Hangi içinde kimyasallar var? Bunları düşünecek olursak hiçbir şey yapamayız. Bence bir devrim, bu devrim ileride nereye evrilir bilmiyorum. Yani ayakkabı, ekmek almaya da kriptoyla vesile olacaksa da bunu görünür kılan NFT oldu. Kesinlikle. Çok doğru. Ya çok teşekkürler bu arada. Bunu da söylüyorduk. Yani şimdi ben daha önce de kripto ve blockchain'in içindeydim. Ama hep böyle şey diyordum. Çok early'yiz daha. Hani çok daha çok erken her şey için. Onu da şeyden hesaplıyordum. Mesela MetaMask, işte Ethereum blockchain'e bağlandığınız wallet, kullanıcı sayısı,
Yani yani NFT olayının popülerleşmesinden önce 1 milyonu bulmamıştı. Yani hiçbir zaman 1 milyonu geçmiyordu bütün dünyada. Sadece 1 milyon kişi kullanıyordu. Şu anda yeni yani 10 milyona doğru gidiyor yani aktif kullanıcı sayısı. Hani o yüzden hani tabii ki kripto ve blockchain de çok popülerleşti son 2 senede ama en büyük bunun arttırıcısı belki de NFT dünyası, özellikle NFT art dünyası, sanatçıların ve collector'ların ve hani bu konuda üretim yapmak isteyen herkesin buluştuğu. Yani kriptoya merak da bu sayede Kesinlikle görünür başladı. oldu ve herhalde o yüzden sana gelip soruyorlar değil mi? Yatırımını nasıl yapayım? Çünkü NFT'de bu duyuldu. Yani Cem Yılmaz NFT alınca herkes duyuyor ya, onun gibi bir şey bu. Evet. Şimdi bir soru cevaba geçeceğiz galiba ya da Ben sorularla da birazcık bir şey araya sokmak Tabii, istedim. lütfen. Ya çok değerli bir diyalog bu çünkü aslında bir sonraki panelde ikisini biraz daha gireceğiz ama yani hala inşaat, işte et, tekstil gibi sektörler varken özellikle yaratıcıların üzerine böyle bir yükün yüklenmesini zaten biraz böyle hakkaniyetsiz bulmakla beraber yani NFT dediğimiz şey aslında gerçekten hani sanat ve bir hani kripto art, kripto money ve bir blockchain aslında pratiği ve dediğiniz gibi ama ileriye dönük de tamamıyla bütün finansal dünyamızı çok daha customized bir şekilde paramızı yönetebileceğimiz ve bunun hani şunun gibi bir olaya bütün yani global ve gezegen seviyesine döneceği için de şu anda bu diyaloğun yapılıyor olması, ileriye dönük sistemlerin buna göre tasarlanması ve bu farkındalıkla yani ekolojik farkındalıkla ilerlemesi için de çok önemli. O yüzden hep böyle şey hissediyorum, o bireye yüklenen ekstra ağırlık ve sorumluluğu şey bulmakla beraber aslında sistemlerin ve burada kripto para yaratıcıların ve bu altyapıları oluşturanların aslında çok büyük sorumlulukları var. Yoksa dediğiniz gibi yaratıcılar üzerinden değil lütfen. Ya onu çok küçük bir şey, bir de bir tartışmada hani NFT sanat mı tartışması ya. Yani şu anda ona çok girmedik ama ya bu da arkadaşlar gene neyin sanat olduğuna yıllarca bir takım otoriteler karar verdi. Yani bunlar gene galeri sahipleri, işte büyük koleksiyonerler, işte Duchamp Pissoir'ı gönderdiğinde de bu sanat değil dediler, pop art'a değil dediler. Ya artık bence onlardan da kurtuluyoruz. Yani kimse kimsenin yaptığına böyle üstten bakıp senin yaptığın sanat değil diyecek bir durumda da değil bence artık. Yani ben ona sanat diyorsam sanat. Bir de şöyle bir durum var şu anda. Şu anda geleneksel sanat yani bir yan gözden bakıyor bu NFT durumuna ve şeyin daha kararı verilmiş değil. Bunlar kötü, biz yüksek sanat mıyız? Onun kararını vermiş değil. Bakıyorlar şimdi çoluk çocuk paralar kazanıyor. Ulan biz kazanıyorduk bu paraları eskiden, biz kuralları koyuyorduk. Şimdi kuralları bunlar mı koyacak? Hala bir uzaktan bakış var ve o karar verilmedi daha. O yüzden biz böyle atıp tutuyoruz şimdi. Belki biz sonradan tukaka edileceğiz ama... Ya edilseniz de bir şey olmaz artık. Yani bence olmaz. Çünkü o dönem bitti. Yani birilerinin bu sanat değil sizin yaptığınızda zırvalık diyeceği dönemi bence bitirdik gibi Bu arada geliyor. bu tartışmayı açma niye oldu? Şöyle yani Wikipedia üzerinde de şu anda hani Wikipedia zaten açık kaynak ve herkesin editine açık bir bilgi kaynağı ve nasıl çalıştığını bilenler için aslında editörler ve ondan sonraki baş editörler oraları editliyorlar. Ve sanat section'ında yani İngilizce olarak yazılan NFT'nin art olup olmadığına dair çok ciddi bir tartışma döndü. Hani bu yani tabii ki her NFT sanat değil ama yani doğrudan NFT ile kaydedilmiş, üretilmiş dijital işin sanat olup olmadığına dair de çok ciddi tartışma dönüyor editörler arasında. Bu da bir şey. Bir de Lalin belki senin söylediğin kişilerin üzerine bu yükün çok fazla yüklenmesi, özellikle sanatçıların üzerine yüklenmesi aslında yani birçok konuda böyle yani iklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda işte karbon ayak izinden bahsediyoruz, söylüyoruz. Bizim bu ara çok taktığımız bir konsept. Yani karbon ayak izi herkese duymuştur tahmin ediyorum. Yani o konsept aslında bir fosil yakıt şirketiyle çok dünyaca ünlü bir PR ajansının birlikte bulup hani işin sorumlusu biz değiliz. Siz kendi karbon ayak izinize bakın ilk önce diye ürettiğim müthiş bir PR çalışması aslında ve yani biz bu PR çalışmasına da aslında birçok kurum
ve kişi düşüyor. Ve burada itiraf edeyim, Esmiyor Podcast olarak biz de ilk baş düşmüştük. Daha sonradan evet bunun başka bir rolü olduğunu fark En ettik. azından sorumlusu biziz diye biz altına imza atıyoruz sanatçılar olarak. Yaptığımız şey dünyaya zarar veriyorsa ben altına Birol Bayram yaptı bu zararı diye onu belgeliyorum. Yani hiçbir şey yapmamaktan daha iyi bir şey. Çok doğru. Bu arada her şey yeni başlıyor diyebiliriz. Daha bunun metaverse'ü var. Daha oraya evrilmiyor. Şimdi belki sorular kısmında oraya gelmek istiyorum. Ben de MetaMask Wallet hani 10 milyona ulaştı. İşte siz işlerinizi şu anda hani belli bir piyasada satıyorsunuz. Hani bu bitti mi yoksa ya bu arada ben hep böyle ya bitecek bu falan diye bakıyordum. İtiraf edeyim. Çünkü hani şimdi gelmeden önce hemen bir rakamlara baktım. En meşhur şeylerden bir tanesi OpenSea, işte bu pazar yerlerinden bir tanesi. 2020 yılında 200 milyon dolar civarı bir şey yapmış, volüm yapmış. 2021 yılında bu volüm 14 milyar dolara çıkmış. Tamam dedim yani herhalde 2021'den daha yüksek bir şey olamaz. Yükseliyordur yani böyle an- saate Biz bakarak. otururken burada Yani yükselmiştik bence de. Ocak ayında sadece 5 milyar dolar yapmış yani volüm olarak. Demek ki yani hani ben hep böyle tamam hani bu böyle bir heves. Ya bu hep çok da olabilir bu arada. İlk başta böyle bir rush oluyor çünkü. Ama bir şekilde bitmiyor. Yani hani trend hep yukarı doğru. Hani NFT artı ve diğer NFT'nin diğer türlerine ve Metaverse kısmı geliyor burada da. Hani o konuda belki sizden bir şey bulabiliriz. Dediğim gibi Doğru daha- bir trend yukarı mı? Daha her şey yeni başlıyor. NFT neden öncelikle bir sanatla eşleştirildi? Belki ona da bir açıklık getirmek gerekebilir. Pandemi dönemi öncesinde özellikle görsel sanatlarda olanlar, performans sergileyenler ya da herhangi bir şekilde kişilere hitap eden etkinlikler yapan tüm o sanat kesimi olarak algılayabileceğimiz herkes birebir hiçbir zaman dijitale ihtiyaç duymadı. Ta ki pandemi dönemi gelene kadar. Neden? Çünkü pandemi dönemi geldiğinde ilişki kesildi. Herhangi bir şekilde yazıp çizemiyorsunuz. Bunu geniş kitlelere yayamıyorsunuz ya da o performansınızı sergileyemiyorsunuz. Galeri kapandı, Kesinlikle. tiyatro kapandı, her şey. Ardından önünüzde bir baktınız sadece bir ekran var. İsterseniz küçük cep telefonu olsun, ister tablet, ister birazcık daha büyük bilgisayar, isterseniz ekranlar. İnsanlar bunlar üzerinden hayatını devam ettirmeye gereksinim duydular ve sanat kesimi haricinde bütün herkes buradan nemalandı. Yani eliniz işte marangozluk tutuyorsa ahşap bir şeyler yaptınız ya da arka tarafta işte örgü örüyorsanız çantalar yaptınız. Bunu yurt içi, yurt dışı, global pazarlarda sattınız. Tarihte ilk defa pandemi o belki 15-20, belki 50 senelik süreci bir anda öne çekerek bütün bu diğer bugüne kadar dijitalle buluşmamış olan sanat kesimini bu ekosistemin içine soktu. O anda da tam NFT dönemi vardı. Esasında biz 2016-2017'den beri anlatıyoruz ama hiç bu kadar sahiplenilmemişti. Bir grubun onu sahiplenmesi gerekiyordu ve o da sanat kesimi oldu. O yüzden buradan harcadığınız elektrikte helal olmuş olsun. O bakış açısını da 8 milyar insana yaydığınız için de 7/24 ulaşılabilir kıldığınız için de buradan ayrıca sizi tebrik etmek lazım. Ama sevgili Utku'nun bahsetmiş olduğu gibi NFT dediğimiz sadece bu ekosistemde sanat ya da art olarak geçmeyecek. Bu çok daha geniş kitlelere hitap edebilecek. İşte digital identity diyoruz, orada kimlik yönetimi var, öbür tarafta sertifikasyon diyoruz, işte tapular, ruhsatlar, devlet tarafındaki bütün işlemler eğer çatı yapı olmayacaksa bu tarafta DAO dediğimiz, Decentralized Autonomous Organizasyon dediğimiz yepyeni işte eski kooperatif kurul mantıklarına benzer şekilde ister site olsun, ister çekirdek aile olsun, isterseniz dünya yönetimi olsun tamamen bu tarafa evrilmeye başlayacak. O yüzden de henüz daha yeni Daha başlıyor dediğimiz başlangıcındayız şey. yani hocam. Başlangıcındayız ve Ben- bunun da şu anda 2 boyutlu piksel olarak halihazırdaki çiziminden yavaş yavaş voxel'a dönmeye Evet, başlıyoruz. üç boyutlu. 3 boyut. O 3 boyut da ne yazık ki çok daha fazla enerji harcayan hale gelecek. Çünkü orada bir render O mekanizması yüzden olacak. de aslında enerji harcamamız değil, enerjimizi nasıl ürettiğimize Nereden, dair adımlar nereden? atmamız Evet, gerekiyor. hangi Yani Bravo. yenilenebilir enerji, işte kömürden çıkış ve sanatın da burada konuklardan soru alacak mıyız, seyircilerden? Ne yapacak? Soru alacak mıyız? Alabiliriz ama 3 dakikamız 3 dakikamız var. Haydi soru alalım o zaman. Bari O zaman bir bir tane soru alalım. alalım. Ya da varsa soru. Bir de benim bir sorum var. Hiç tezos kullanan var mı? Orada bir Daha soru önce. gördüm. Hiç yok mu? Yok. Bende de Soru tezos var. Ben de kullanıyorum.
Duyuyoruz seni. Duyuyoruz. Şimdi bu çok geniş bir konu. Önce teşekkür ederim opsiyonunuzu sağladığınız için de. Şimdi blockchain yani genel olarak merkeziyetsiz yapı. Hocamız orada bahsetti. Artık burada hani bir sergi açarken işte galericiler ya da başka kimsenin onayını almadan bu işi yapıyoruz ama olası bir regülasyon geldiğinde özellikle NFT tarafındaki artistlerin bu dijital asitler hani Metaverse olsun, OpenSea gibi marketlerde kendi sanatlarını sergiledikleri zaman da sonuçta belli veya artık bir yerden sonra bir ya da ne bileyim yani vergi gibi tarzını belli sattıkları şeyleri belli etmeleri gerekecek. Sonuçta onaylayan kişiler de olacak burada blockchain üzerinde ve olası bir regülasyon geldiğinde dünya üzerinde bu sürdürülebilirlik tarafında nasıl olacak tam olarak? Hani mesela Türk sanatçısı gidecek Amerika üzerinden kendisini satmak istediğinde Amerika devletiyle herhangi bir işbirliği yapacak blockchain üzerinde ya da kendi Tezos olsun, Tezos blockchain üzerinde bunları belli etmek koşuluyla bir herhangi bir Yani regülasyonla Bütün bunların hepsinin en temelinde dijital dönüşüm olduğunu unutmayalım. Üzerlerinde çalıştığımız 2 tane rakam var. Bunlardan bir tanesi 0, diğeri de 1. Bu 0 ve 1'i yasaklamak mümkün değil. Arka temel prensipte 2 kere 2'nin 4 ettiğine dair bütün hepimiz buna inanan 8 milyar içerisinde ne kadar insan varsa onlarla hemfikiriz. Biz buna bu metodolojide de konsensüs mekanizması diyoruz. O yüzden de 2 kere 2'yi yasaklayamayacağınız gibi kısıtlayamazsınız da. Burada 2 kere 2 4 etmezse burada eder. O da algıya göre kazanır ya da kaybeder. Bir sıfır daha ekleriz diyorsun yani. biz O bizim işimiz. bu arada süremizin sonuna geldik galiba değil mi? Yavaş Sadece yavaş şöyle bir şey var. Tezos kullanan var mı dedim. Galiba hiç yok. Hemen hemen yok değil mi? Daha önce NFT alan var mı? O yüzden sürdürülebilir olabilir mi? Daha Tezos? önce NFT Kimsede alan sadece olmadı. 2 kişi var. Okey. O çok güzel çünkü aslında biz bu panele özel, yani biz diyorum ama yani sanatçılarımız bir NFT tasarladılar ve yani buraya gelen insanlarla paylaşmak üzere yansıtabilir miyiz o şeyi? Yani eğer Bir QR Mesela kodumuz bir çıkacak. QR O Yani kodu QR bugünün çıkacak. şanslı 2 kişisi sizsiniz evet, galiba. Birol Yok, Tezos kullanmanıza gerek yok. Şöyle Simay, Birol ve Kerim'in birlikte tasarladığı bir NFT. Yani bu günün hatırası, anısına aslında biraz da ve biraz da biraz da sizi bu blockchain teknolojisiyle tanıştırmak, NFT ile tanıştırmak için. Bu arada çok güzel copy paste yapıyorsunuz ama ona sahip değilsiniz şu anda. Fotoğrafını çekebilirsiniz ama sahiplik bu demek değil. Tam olarak şimdi bunun bir edisyonuna sahip olmak için de bir QR kodu paylaşacağız. Bu QR kodla birlikte Tezos'un bir mobil wallet'ını indirebiliyorsunuz, cüzdanını. Eğer yani ben buralarda olacağım, panelden sonra beni bulursanız o edisyonlarından sizin yüklediğiniz wallet'a gönderimini sağlayabilirim ve böylece ilk NFT'nizle kavuşmuş olursunuz, bu dünyaya Hiç girmiş olursunuz. NFT alan var mı diye sorduk da Sordum. NFT yapan var mı diye sormadım. Sormadık, doğru. Eğer yapmıyorsanız mutlaka yapın, hiç kaybedecek bir şeyiniz yok. Buna girmek çok kolay ve kimseye bir şey sormak zorunda değilsiniz. Yönlendirmeye de ihtiyacınız yok. Bizim gibi soracak kimseniz yoksa YouTube'a girip her şeyi de öğrenebiliyorsunuz. Ben herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. O zaman Değerli görüşleriniz, katılımınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Çok sağ olun.